Yunan hala ucuz mu? Mühür vuruldu şu anda. Türkiye'den çıktı. Gözümüzü çıkarabilir miyiz? Sizlere Meis'ten sesleniyoruz. Atina 22 saat sürüyor. Türkiye'ye yalnızca 15 dakikalık mesafede. Konaklama fiyatları. Yani Kaş'ta kaldığımız bungalova 3.000 lira verip buradaki bu daireye 4.000 lira verip kalmak konusunda. Yeme içme fiyatları. Bütün hepsi bu videoda sizlerle birlikte olacak. Hem gidiş hem dönüş için check-in işlemlerimizi yaptırdık. Bugün sizler için adada nerede denize girilir, Şezlonglar. nerede yemek yenir, bütün bunları çekeceğiz ve Türkiye ile bu fiyatları kıyaslayacağız. Bakalım bu videoda bizi neler bekliyor. Evet, yakın diye tuttuğumuz Airbnb şu anda arabayla girecek bir yer çıktı. For example, also if you take these two, also pay 10 euro? Yes? No. Maybe. But I want to give you this one first. I wish you a very good season ahead. Thank you. For your first night. Thank you. That will... Saat 9. Bugün Meis'e yolculuğumuz var. Tekneye 10 dakika yürüme mesafesindeyiz. Kaş kampingde kaldık dün akşam. Hem güzel bir karşılaşma videosu hem de 20 dakikada yurt dışı tecrübesi için enteresan bir içerik olduğunu düşünüyorum. Neyse, remotumuz saat 10'da kalkıyor. Bu videoda bütün fiyatları karşılaştırmalarıyla birlikte bulacaksınız. 10 dakika yürüme mesafemiz var. Meis Express'ten aldım bileti. Meis Express'in ana ofisine gidip bot saatini bekleyeceğiz. Bir saatimiz var. Bakalım nasıl bir gün olacak, nasıl video olacak. Umarım beğeneceksiniz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, video yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Geldik Meis Express'in ana ofisine. İnternetten zaten biletleri almıştım. Saat 10'da ve 16'da seferler mevcut. Merhabalar. Check-in yaptırmaya gelmiştik biletlerimiz için Meis'e. Pasaport var mı lazım? Bilet almış mıydınız? Aldık. Gidiş kartlarını aldınız mı? Almadık, hayır. Bu bankodan check-in işlemlerimizi yaptırıyoruz. Çekini ben yardımcı olayım. Senin Öyle işlemin mi? açık değil mi orada? Pardon. Buyurun, buyurun. Ha, yurt dışı çıkış harcını ödeyeceğiz tabii. Önce Aynen. buradan işlemlerimizi yaptıralım bir. Talep var mı kapıda vizeye, yoksa insanlar kendi Schengen vizesiyle mi daha çok geliyorlar? Talep de olsa biz sadece 6 kişi götürebiliyoruz. Günde. Aynen. Sizin normal vizeniz var değil mi? Bizim kendi vizemiz var, evet. Kuzey Kıbrıs'a giriş yok. Kuzey Kıbrıs'a giriş yok. Var da yani şey yok. Şimdi yarın dönüş yapacaksınız belki. Yarın saat 4'te, evet. Sizden 5'er euro Meis Adası için, 130'ar euro da Kaş Belediyesi liman vergisi Tamam. alacağım. Onlara nakit vermem gerekiyor, kartla mı? Nakit. Şu kartlarımız gidiş ve dönüş şeklinde. Hı hı. Orada tekrar bir acenteye uğramayacaksınız. Tamam, olur. Biniş kartlarını alanlar vergilerini ödeyen kişiler olmuş oluyor aynı Tamam, zamanda. Tekrar bir vergi de ödemeyeceksiniz. Hemen önünüzde Yelken Restoran yazıyor. Onun arkasından sola ilerleyeceksiniz. Tamam. İyi tatiller. Başka bir şeyimiz yok değil mi? Başka belge? bir şey yok. Çok sağ olun. Epey kolay, 5 dakika içerisinde çekimimizi yaptık. 15 dakikamız varmış. Hem gidiş hem dönüş için check-in işlemlerimizi yaptırdık. Evet. Hudut kapılarında tabii çekim yapmak pek uygun olmadığı için şimdi bu kameramla çekim yapıyordum. Buradan Kaş Deniz Hudut Kapısı. Maritime burada yani. Yani bekleme alanı Kaş'ın en güzel yeri değil. Sıraya gibi insanlar şimdi yavaş yavaş tekneye biniyorlar. Kısa bir işlem kardeşim. Kaş Meis, Meis Kaş. Merhabalar, hoş geldiniz. Biletiniz. Gözümüzü çıkarabilir miyiz? Tabii. Onu emniyet soracak abi. Siz geçin hanımefendi. Ben git sonra. Yürü. Ya tabii gümrük işlemleri her zaman aynı. Türkiye'den çıkış, Yunanistan'a giriş. Çünkü burası artık hudut bölgesi yani. Vergisiz bölge değil mi? Nasıl, ne diye geçiyor burası? Serbest bölge diye mi geçiyor? Türkiye'den çıkıyorsun yani şu kapıdan itibaren. Tabii genelde burada video kaydetmek falan yasak olduğu için ben de kaydetmiyorum. Zaten yani bilinen bir prosedür. Bakalım. Bakalım. Çağrı sağ tarafa bırakılır. Sağ ol buraya. İnşallah. Bırakalım. Güzel bir tekne, bakımlı, hemen acil çıkışların yerini tabii tayin etmek önemlidir bu tarz durumlarda. Can yelekleri nerede bulunuyor? Hepsine bakacaksın gelip. Öyle tekneye bindim diyor. Hemen buradan bir şema incelemesi. Kaç tane, bak 12 tane yetişkin var diyor. 5 tane XXL var diyor. Bunlar hemen panik anında, kısa da olsa, ne kadar kısa bir seyir olsa da panik anında birçok şey unutulabiliyor. Saat 9:40 teknedeyiz. Tabii Doğu Akdeniz'de yıllarca çok stratejik bir öneme sahip olmuş bir adadan bahsediyoruz. Hem Osmanlı zamanında, öncesinde bütün Doğu Akdeniz ticaret yollarının ortasında kalan, aynı Kıbrıs gibi önemli bir ada. Kıbrıs kadar büyük değil tabii ki ama Yunanistan'ın kara sınırlarını, daha doğrusu deniz sınırlarını ta bizim tam kalbi Türkiye'ye yakın atan bir ada demiştim. Tam bizim gönlümüzü aslında saplamışlar gibi bir durum var. Ve bu şekilde de Doğu Akdeniz'deki işte gaz rezervleri, Doğu Akdeniz'deki birçok ticari filoların rotaları buna göre hep düzenleniyor. Ve Yunanistan'ı aslında
epey genişleten bir adam. Yunanistan'ın deniz sınırlarını Atina'ya 580 kilometre, Atina'ya 22 saat sürüyor. Türkiye'ye yalnızca 15 dakikalık mesafeli bir sosyopolitik öneme sahip. Castellorizo. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayınız diyor. Sesim iyi geliyordur çünkü bayağı rüzgar var ama liman girişindeyiz şu anda. Sancak taraftan kaptan yanaşıyor, hemen bir Hellas. Yunan bayrağı görüyoruz sağ tarafımızda, sancak tarafımızda. Unutmayın diyor, şu anda Yunan karasularındasınız. İskele tarafta da işte o İtalyanların St. John şövalyelerinin yaptığı Castellorizo, yani Kırmızı Kale, Kızıl Kale, Riso, Rosso, Rojo. Galiba Venedikçe de olabilir. Bilenler varsa yorumlarda yazabilirler bunu. 20-25 dakikalık bir yolculuk sonunda renkli evleriyle ufak bir minare görünüyor. Bugün bir müzeye çevrilmiş bir camiyi ziyaret ederiz. Gerçekten bir duvar gibi. Güneyli rüzgarlara korunaklı bir liman. Kuzeyli burada esiyor tabii. Eser mi? Ama kuzeyi de tabii korunaklı. Arka tarafta Kaş, yine dağlar koruyor Kaş'ı. Gerçekten aslında müthiş bir iç deniz oluşturmuş. Bir ada var. Meis adamız var da adacıkları var bunun. Bu adacıklar, kayalıklar hep Türkiye-Yunanistan arasında gerginliğe sebep olmuştur. Avrupa Birliği bayrağı görünüyor. Küçük bir adamız. 300 kişi sadece yaşıyor. 1944'teki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra cephanelik patlıyor ve ondan sonra birçok kişi Avustralya'ya göç ediyor. Hala Avustralya'da, Sydney'de bir Meisler Derneği varmış yani orada da. Tabii bir Yunan savunma kuvvetlerine ait, Yunan donanmasına ait bir gemide aborda olmuş şekilde bekliyor. Güzel küçük bir liman. Sıra oluyor. Yazın daha çok sıra olur tabii, kuyruk olur. Sıcakta beklemek bayağı sıkıcı bir iş. Hemen girer girmez botçular limanın yanında müşteri alamaya çalışıyorlar. Küçük teknelerle böyle. Evet, burada amcamız burada. Kaptan Stavros. Tomorrow, morning. Biz şimdi Tramola süpermarkete gidip otelimizi bulalım ve daha sonra bir frappemizle keyfimize bakalım. Ne dersin? Evet. Hello. Kalimera. Kaldığımız yeri Booking'den buldum. Tifomoras süpermarkete geldik. Sular da ücretsiz. 2 tane de su bize ikram etti adam. Şimdi buradan bizi eve götürecek. Evet, yakın diye tuttuğumuz Airbnb şu anda arabayla gidecek bir yer çıktı. Belki de bilmiyorum, sıcak diye yürümek istemiyor adam. Araba, sorry. Araba eski bir Yaris. Okay. Endaksi. You from Turkey? Yes, from Turkey, Istanbul. Istanbul, Malakas. Army car, Malakas. Speak Erdogan. Coming, more. You have to speak Erdogan. Eforistopolis. Parakalo. Oh. Çok teşekkür ederim. Arabayla gelmemizin sebebi bagajların olmasından dolayı diyor. Toyota Yaris sağlam diyor. Bismillah. Odamıza geldik. Yes, It's ready? Okay, good, thank you. Gerçekten güzel bir konaklama opsiyonu. 4 kişilik oda aslında burası. Çünkü eğer 4 kişi gelirseniz 2 kişi burada, 1 kişi burada. 1 kişi de aşağıdaki çekyatta rahat şekilde yatabilir. Ne diyorlar bu tarz yere? Hayır, böyle loft tarzı değil mi diyorlar, böyle apartman olarak. Apartman yani aynı katta 2 daire gibi. Loft kat var. 4 kişilik olan bu odaya yalnızca 95 euro ödeyerek bir gece konakladık. Tabii ki kahvaltı dahil değil. Otelden çok bir apart olarak düzenlenmiş, temiz ve merkezi bir yerdi. Açıklamalara ismini bırakırım. Kaş'ta kaldığımız bungalova ise kahvaltı dahil olarak 3000 TL ödedik. Kişi başına bölerseniz Meis, Kaş'a göre konaklama konusunda çok daha ucuz oluyor. Hemen caminin orada zaten. Biz şimdi caminin o tarafa geldik yine. Ya böyle dolaştık, hani yukarı çıkıp indik biz sadece. Sor gittiğinizde nerede girelim dedik. Ev sahibine. Dedik ki Faros Cafe. Adada gerçekten çok az kişi var, çok az insan var. Hemen Faros Camii'nin oradaydı dedi. Camiye doğru gidiyoruz. Orada bugün günümüzü geçireceğiz akşamda. Güzel bir taverna gideceğiz. Bölümün devamında sizleri bekliyor. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar yaparak algoritmayı şenlendirmeyi unutmayın. 3 tane askeri personel varmış ortamda. O da bir enteresan bir bilgi. Ev sahibimiz söyledi. Deniz çok güzel. Faros Cafe'ye doğru ilerliyoruz şu anda. Babanın yanına oturduk şu anda. Kalimera. Eğer diyor ki kafede oturursan diyor, herhangi bir ücret vermeden oturabilirsin diyor ama şezlong başı 10 euroymuş. Böylece burada zaten aslında hiçbir şey yiyip içmeden 10-20 euroyla 800 liralık oluyorsun. Direkt. Yani Yunanistan'daki
hani bir şey yiyeyim içeyim sistemi burada şu anda yok burada. Evet. Ve burası şu anda sezonda değil tam yani. Evet. Başka da denebilecek bir yer yok. Evet, herkes burayı söyledi. Burası da gayet güzel bir yer ya. Drone uçurmak uygun değil diyor. Çok fazla burada army diyor, bilmem ne diyor. Ama gerçekten güzel bir yer. Karşısı Kaş, karşı kıyı Kaş işte, Türkiye kıyıları. Burası Yunanistan, arada şey geçiyor. Yunan askeri devreye atıyor. For example, also if you take these two, also pay 10 euro? Yes. No. Maybe. No, but it's like a coffee, right? It's coffee shop. It's not a sunbed. Yeah. Maybe I go there. Şimdi iki ufak muhabbet sonucunda buraya oturursak sezon parası vermeyeceğimizi söyledi. Efaristopoli'ye burada güzelce kendimize, keyfimize bakabiliriz. Eğer kayıklarla St. George Plage'a gitmeyeceksiniz, Faros Cafe, Meis'te denize girebileceğiniz tek yer. Eğer şezlongda yatmak isterseniz 10'ar euro şezlong bedeli ortaya çıkıyor. Biz bir kulüp sandviç, 4 bira, birer frappe ve bir Aperol Spritz'e 52 euro ödeme yaptık. Kaş Camping'de ise eğer konaklama yapıyorsanız şezlonglar ücretsiz. Bir komba tabağı, 4 bira, birer frappe burada yalnızca 1600 lira tuttu. Tüm fiyatları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Peki sizler bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yani Kaş'ta kaldığımız bungalova hani 3000 lira verip buradaki bu daireye 4000 lira vermek kalmak konusunda bizi daha mutlu etti. Çok konforlu ve güzel bir yer. Beach Club'da da aynı fiyatı verdik. Evet. Tekel olmasına rağmen mekan ve diğer Yunanlarına göre daha pahalı mesela. Ben Türkiye'yle aynı fiyat. Yani dün ödediğimiz fiyatla aynı fiyatı verdik. Bakalım şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekte ne gibi bir şeyle karşılaşacağız. Ama yemekte internetten gördüğüm kadarıyla diğer Yunan adalarına göre biraz daha keyifli değil fiyat olarak. Denize girdiğimiz yer Faros. Orası hemen koyun, aslına bakarsan hemen batı kısmına geldik. Buradaki restoranlar bir nebze biraz daha family run, aile işletmesi gibi. O yüzden burayı tercih edeceğiz. Paris'e gitmiyoruz. Burada daha önce benim işaretlediğim bir yer aslında tavernadan ziyade biraz daha içki veren esnaf lokantası tarzı. Bir tık daha basic yani diyebiliriz. Biz de zaten o Lazarakis'te falan gin tonic açtırmışlar. Orada aşırı bağırıp çağırma vardı. Oradaki ortam biraz daha merkeze yakın, biraz daha lüks kalıyor. Bizim öyle lüksle bir işimiz yok. Yani ya kafe bar var zaten ya restoranlar var. O yüzden şimdi biz bu Old Story'ye gidelim. Yani eski hikaye, asmanın altında yaşanan bir eski bir hikaye burası. Thank you. Your fish soup is every night. Don't forget. Önce bunu sana vermek istiyorum. Çok iyi bir sezon diliyorum. Teşekkür ederim. İlk gecen için teşekkürler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Neyse, hadi gidelim. Salata. Yunan salatam var. Benim var. Sarımsaklı pancar mezem var. Ama ayrıca pancar da var. Maydanozlu. Ve sakatat üstü göğüs, Yunan usulü değil mi? Bir Yunan salatası ile bir salata. Oratiki. Şaganaki var. Şaganaki, oraya getirdiğim kızarmış peynir. Fava var. Fava da bu, bende. Soğanım var. Evet, üstünde soğan var. Pirinçli ıspanağım var. Ayrıca büyük beyaz fasulyeler de var. Biraz acılı, ben severim. Dolma kalamarım var. Dolma kalamar. Patlıcanım var. Melinçan, faltizan, fırında, domatesli, üstünde maydanoz. Evet, dün onu yemiştin. Evet, ayrıca bulgurum da var. Biliyorsun, bulgur yanında et parçaları. Sonra Suzukakia'ya geçiyoruz. Suzukakia köfte gibi, onu fırında yaptım. Domates sosunda, yanında pilavla geliyor. Sanırım ahtapot vinagrette sipariş etmek istiyor ki. Ha evet, şimdi hatırladım. Saganaki, yani o nefis kızarmış peynir var ya, işte ondan istiyorum. Uzo için sadece sen gerçekten. Uzo, pilomari, barbayani var. Pilomari budur. Karap, küçük bir şişe, oldukça küçük. Küçük şişe, tamam. Ve biraz buz. Bacaloriyat değil. Çok. Amcamızın tavernasında bir Yunan salatası, bir saganaki, sirkeli ahtapot ve fırında köfteye 2 adet de 20'lik plomari uzoya 72 euro ödeme yaptık. Kaş'ta ise çok daha değerli bir ortamda bir küçük Tekirdağ mavi kapak, çok özel ara sıcaklar ve müthiş mezelere 4040 TL ödeme yaptık. Bu fiyatlara bahşişler dahil değildir. Sizler bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.
Biraz daha diğer adalara göre tabii coğrafi olarak Yunanistan'a uzak ve bu uzaklığında belli başlı yerlerde pahalılık olarak size geri dönebiliyor. Konaklama olarak biz normalde diğer işte Dede Ağaç'ta, Sakız Adası'nda, Rodos'ta 50 Euro'dan fazla vermedik ama burada 100 Euro ücret verdik. İlk defa bir Yunan adasını tanıyacak olan kişiler için gerçekten uygun bir nokta. Çünkü araba kiralamanıza gerek yok. Araba kiralamak demek günde en az 70-80 Euro masraf demek. Ama burada bütün bu Yunan adası hissiyatını rahatlıkla alabilirsiniz. Denize girmek için yine az. Biz Faros'ta girdik. Ama kapı vizesiyle çıkmak ne kadar mantıklı? Tabii onu da sizin kararınıza bırakıyorum. Çünkü 95 euro gibi bir meblağ ödüyorsunuz. 5 gün öncesinde bütün belgeleri göndermiş olmanız lazım. O da tabii farklı bir uğraş. Ama vizeniz varsa kaça kadar geldiyseniz gelinebilir, görülebilir bir ada. Ama hani aman Meis'e de gidemedik ya, işte şuradan görüyoruz Meis'i de bir fırsatımız olmadı, vize alamadık diyecek bir ada olduğunu sanmıyorum. Eğer Yunanistan'a vizeye başvuracaksanız mesela Sakız Adası, Türkiye'ye yakın Midilli, Samos sizlere çok daha uygun fiyatlı ve çok daha iyi kalitede fırsatlar sunacaktır. Meis Adası'ndan şimdilik bu kadar. Teşekkürler, sevgiler.